Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Ohri'de sizler için çekmiş olduğum drone görüntülerini izleyeceğiz. Drone görüntülerini izlemeyi seviyorsanız kanala abone olup videolarıma göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler. Ohri, yaklaşık 42 bin kişilik nüfusu ile Kuzey Makedonya'nın en büyük 8. kentidir. Ülkenin güneybatısında, Ohri Gölü'nün kenarında, Arnavutluk sınırına gayet yakın bir konumda bulunmaktadır. Günümüzde Ohri turizm kenti olarak tanınır. İyi muhafaza edilmiş eski kenti, Orta Çağ dönemine dayanan hisarları, yüksek sayıdaki kiliseleri, manastırları ve camilerinin yanı sıra büyük, milyon yaşındaki gölü sadece Balkan ülkelerinden gelenleri değil, tüm Avrupa'dan ve Asya'nın bazı ülkelerinden gelen yabancıları da kendine çekmektedir. Bin yıla yakın geçmişe sahip Aziz Sofya Kilisesi, inşa hikayesine dair çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Farklı dinlerden ve uluslardan tarihi ve kültürel izler taşımaktadır. Mimari açıdan Bizans kültürü perspektifinde bir mihenk taşı olarak kabul edilen kilise, sadece Ohri ya da Makedonya için değil, tüm dünya için tarihi değer sayılabilecek bir mirastır. Aziz Sofya Kilisesi'nin inşa edilme tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber uzmanlar tarafından kabul gören iki fikir vardır. Bunlardan ilki, kilisenin 9. yüzyılda İ Kanyaz Boris döneminde inşa edildiği yönündedir. Diğer popüler fikir ise aynı şekilde 9. yüzyılda Tsar Samuel döneminde inşa edildiğidir. İki farklı dini buluşturan ibadethane, Aziz Kliment Kilisesi. Aziz Kliment Kilisesi, erken dönemden kalma bir Hristiyan kilisesidir. Kurucusu Aziz Kliment, kuruluş tarihi ise 893 senesidir. Erken dönemin izlerini günümüzde de temellerinde ve duvarlarında taşıyan yapı, şu an iki farklı dine hizmet etmektedir. Plaoşnik arkeoloji bölgesinin en önemli mekanlarından biri olan Aziz Kliment Kilisesi, Dışkale adı verilen alanın en yüksek bölgesinde yer almaktadır. Aziz Kliment tarafından kurulan ibadethane,
yine kurucusu tarafından Aziz Pantelemion'a adanmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Balkanları fethetmesi sürecine kadar Aziz Kliment'in mezarına da ev sahipliği yapmıştır. İki farklı kilise ve üzerine inşa edilen bir cami olmak üzere 3 dini merkezin birleşim olan Aziz Kliment Kilisesi günümüzde hala korunmaktadır. Aziz Yuhanna Kilisesi. Aziz Yuhanna Kilisesi, Ohri'nin Kaneo sahilindeki Sarp Kayalık üzerinde Ohri Gölü'ne hakim bir arazide bulunan bir Makedon Ortodoks kilisesidir. Aziz ve Havari Yuhanna'ya adanan kilisenin ne zaman inşa ettirildiği bilinmezken, kilise mülklerinin yazıldığı bir belge sonucu 1447 yılı öncesinde inşa edilmiş olabileceği kabul edilir. Arkeologlar, kilisenin Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinden kısa bir dönem önce inşa edilmiş olabileceğini düşünmektedirler. 1964 yılında yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında kubbesinde bulunan bazı freskler keşfedilmiştir. Ohrid Antik Tiyatrosu. Milattan önce 200 yılında inşa edildiği bilinen Ohrid Antik Tiyatrosu, Roma döneminin kültürel yapısını anlatmakta oldukça başarılı bir mimariye sahiptir. İnşası çok eski tarihlere dayandığı için tarihi boyunca farklı kültürlere de ev sahipliği yapmıştır. Ohrid Kalesi, diğer bir adıyla Çar Samuel Kalesi, Ohrid Kalesi'nin tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemekle birlikte 1. Bulgar Krallığı Çarlarından Samuel devrinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu zaman dilimi ise 10. yüzyılın son çeyreği ile 11. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan sürece tekabül etmektedir. Ancak onun öncesinde Büyük İskender'in babası Makedon Kralı 2. Filip'in müstahkem mevkii olarak kullandığı tarihi kayıtlarda nakledilmektedir. Şehrin antik dönemdeki adının ise Lişnidos olduğu bilinmektedir. Günümüzde tüm dünyadan birçok turist çeken eşsiz manzaralı Ohrid Kalesi, özellikle son dönemlerde Balkanlarda adını duyurmayı başaran yerlerden biri olmuştur. Çok önemli bir cazibe merkezi olan kale, 2003 yılında yenilenerek ulusal ve uluslararası turizmin hizmetine sunulmuştur. Ohrid'in en eski kilisesi Kutsal Meryem Peribleptos. Kilise 13. yüzyılda Bizans İmparatoru Andronikos, II. Palaiologos'un kayınbiraderi Progonzgur tarafından inşa edilmiştir. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemlerde Saint Clement'in kilisesi olan
Sant Panteleimon Kilisesi ve Sant Sofia Kilisesi camiye dönüştürülmüştür. Kilisede bulunan çok sayıdaki ikon, tarihi eser ve parşömen de Holy Mary Periblespot Kilisesi'ne taşınmış ve yapı bir katedral halini almıştır. Bu dönemde yerel halk kiliseyi Saint Clement Kilisesi olarak adlandırmıştır. Her iki kilise de yeniden inşa edildikten sonra tüm objeler ait oldukları kiliselere iade edilmiştir. Böylece 2002 senesinden itibaren kilise eski adı olan Holy Mary Peribleptos ile anılmaya devam etmiştir. Yeni video konsepti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altında bulunan yorumlar bölümünden
benimle paylaşırsanız sevinirim.